Tam tamına %1093 temettü verimi desem ya da %400 küsür ya da %108 temettü verimi desem ne düşünürsünüz? Büyük ihtimalle bunları alan kim diye düşünürsünüz, öyle değil mi? Merak etmeyin, bu videoda bunları kimler almış, bu temettü oranlarına kimler ulaşmış, nasıl ulaşmış hepsini ispatlı şekilde sizlere anlatacağım. Güzel bir ispat videosu olacak arkadaşlar. Gerçek temettü veriminin kişilere göre nasıl hesaplandığını sizlere tek tek açıklayıcı bir şekilde anlatarak hisseler üzerinde bunu göstereceğim. Öncelikle çok kısa temettü veriminden bahsetmek istiyorum. Temettü verimi nedir arkadaşlar? Bize verilecek olan hisse başına nakit temettünün hisse için ödediğimiz fiyata bölünmesidir. Biz buna temettü verimi deriz. Bazen de şöyle sorularla karşılaşıyorum. Hocam X hissenin temettü verimi %5 iken Y hissenin %12, neden onu almıyorsunuz? Neden onu portföyünüze eklemiyorsunuz? O listeler genellikle son verilen temettülere ve o zamanki fiyatlara göre oluşturulmuş listelerdir. Yani siz temettü şampiyonları diye yazıp açtığınız zaman o listeye göre hisse ve şirket aldığınız zaman dünyanın en büyük hatasını yaparsınız. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Bu kısmı çok uzatmayacağım. O videoyu da yukarılara bir yere koyarım. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Temettü şampiyonları listesine bakıp da portföy yapmak bana göre dünyanın en büyük yanlışlarından biri. Şimdi gelelim asıl konumuza. Videonun başında da söyledim ya, %1093, %418, %108, %43 gibi temettüleri, bu temettü verimlerini kimler alıyor? Bunu nasıl başarıyorlar? Bu insanlar uzaydan mı geliyor? Yoksa çok basit bir şekilde buna ulaşıyorlar? Hep birlikte ispatlı şekilde size anlatmaya çalışayım. 5 tane örnek hisse var arkadaşlar elimde. Bu hisseleri zaten sırayla karşınıza getireceğim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu hisseler asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisseler tamamen temettü verimini anlatabilmek üzere rastgele seçilmiş hisselerdir. Bunu da bilmenizi istiyorum özellikle. Şimdi buradan bilgisayar ekranımıza geçelim. Sizin için hazırlamış olduğum tablo ile beraber bu 5 hisseyi sırayla incelemeye başlayalım. Bakalım temettü verimi kime göre, neye göre, hangi durumlara göre yükseliyor, düşüyor veya inanılmaz rakamlara çıkıyor, hep beraber görelim. İlk hissemiz Tüpraş. 1-1-2020, 1-10-2025 arası bir çetele tuttuk. Bütün hisselerde bu şekilde. 1 Ocak 2020 tarihinde de doların fiyatı gördüğünüz üzere 5 lira 95 kuruşmuş. Onu buraya yazdık. Tüpraş'ın bu tarihler arasındaki hesabını yaptık ve aşağıda temettüleri, bedellileri, bedelsizleri yazdık ve en aşağıda da temettü verimlerimizi hesapladık. Şimdi şöyle devam edelim. Tüpraş 2021 yılında herhangi bir temettü vermedi. 2022 yılında da herhangi bir temettü bedelli bedelsiz vermedi. 2023 yılına gelindiğinde Tüpraş 2 adet temettü dağıttı arkadaşlar. Biri 10 Mart'ta 40 lira 87 kuruş net temettü. Diğeri de 29 Eylül'de 6.77 lira net temettü. Bunun 6.77 liraya düşmesinin sebebi de şuydu. Yine 4 Nisan'da %600 gibi inanılmaz bir bedelsiz verdi ve bizim bir adet hissemiz toplam 7 adet hisse oldu. Ve bundan sonrası için biz temettüleri, aldığımız temettüler hisse başına, lot başına ya, şu temettüleri hep artık bir lotla değil de 7 lotla çarpmaya başladık. Yine 2024 yılında 2 tane temettü dağıttı. Biri 9.34 lira 3 Nisan'da, biri de yine 27 Eylül'de 10.74 lira net olmak kaydıyla Tüpraş bize temettüsünü verdi. Geçelim 2025 yılına. 28 Mart'ta yine 6.61 lira net temettü aldık hisse başına. 30 Eylül'de de arkadaşlar 6.30 lira net temettü aldık hisse başına. Peki dönem uzunluğu ne? Dönem uzunluğu 2 Ocak 2020 ve 1 Ekim 2025, yani yaklaşık 5.74 yıl, 5.7 yıl diyelim. Toplam yatırdığımız tutar ne bizim? İlk başlarken 128 lira. Neden 128 lira? Çünkü burada bölünmemiş fiyatı almak zorundayız arkadaşlar. Burada bölünmüş fiyatı alırsak eğer temettü oranları çok fazlasıyla değişecektir. Yüksek meblağlar çıkacaktır. Yanlış hesap olacaktır. Çok da uzatmaya gerek yok. Toplam yatırılan tutar dolar bazında o zaman için 21 dolar 48 sent yapıyormuş. Dönem boyunca aldığımız toplam temettü de 277 lira 92 kuruşmuş. Bunun değeri de 9.41 dolarmış. Dönem sonunda hisse fiyatımız, yani 1 Ekim 2025 tarihindeki hisse fiyatımız 386,5'muş. Bir lot başına ortalama maliyetimiz 18.29 kuruşmuş. Bir lot başına ortalama dolar bazlı maliyetimiz de 3.07
$0.07 dolarmış. Şimdi bakın en önemli yere gelelim. Tüpraş'ı çok detaylı anlatacağım. Diğer hisseleri bu kadar detaylı anlatmayacağım arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Lütfen sıkılmadan dinleyin ki iyi anlayabilirsiniz. Temettü verimini biz nasıl hesaplıyorduk? Hisse başına ödenen nakit temettüyü hisse başına ödenen fiyata bölüp yüzde çarpıyorduk arkadaşlar. Hepsi buydu. Bakın tekrar söylemek istiyorum. Hisse başına ödenen nakit temettüyü hisse başına ödenen fiyata bölüyoruz ve yüzle çarpıyoruz. Tamam, çok güzel. Bizim bu 5.7 yıl içinde hisse başına ödenen fiyatımız ne? Daha doğrusu maliyetimiz ne arkadaşlar? Maliyetimiz bizim 18.29 kuruştu. Bizim aldığımız 2025 yılında toplam temettümüz nedir? 12.91 kuruş. Yani biz temettü verimimizi şu şekilde hesaplayabilir miyiz? Toplam temettü, yani hisse başına aldığımız nakit temettü 12.91 kuruş. Bizim hisse başına ödediğimiz fiyat, yani ortalama maliyetimiz 18.29 kuruş. Bunu böldüğümüz zaman bizim Tüpraş hissesinden elde ettiğimiz temettü verimi %70.5. Tüpraş 2025 yılında temettü dağıttığında %8, %9 gibi bir temettü veriminden bahsediliyordu. Bu niye? İşte arkadaşlar bu 5.7 yıldır değil de yeni alım yapmış bir kişinin temettü verimi. Son temettüden 2 gün önce temettü almış olsun. Birinci taksitin kapanış fiyatı 129,5 liraymış. İkinci temettünün kapanış fiyatı 185,40 liraymış. Birinci taksitle beraber %5.10 temettü verimi olur bu kişinin. İkinci taksitle beraber %3.39 temettü verimi olur. İkisini de topladığınız zaman %8.49 gibi bir temettü verimine ulaşmış olur. İşte 5.7 yıl önce sadece bir tane lot hisse alan, Tüpraş hissesi alan bir kişi bugün itibariyle, daha doğrusu 1 Ekim 2025 itibariyle %70,5 temettü verimine ulaşırken temettü için yeni hisseye girmiş, Tüpraş hissesine girmiş bir kişi de sadece %8.49 gibi bir temettü verimine ulaşabiliyor. Peki kümülatif gerçekleşen temettü verimine, TL cinsinden buna bakalım. Kümülatif demek arkadaşlar birikmeli, birikmiş, işte gittikçe artan, birbirine eklenen toplam anlamına geliyor. Buradaki formülümüz ne? Toplam aldığımız temettüyü toplam yatırımımıza bölüyoruz. Bizim toplam aldığımız temettü neydi? 277,92 liraydı. Toplam yatırımımız neydi? 128 liraydı. Buna böldüğümüz zaman %217.13 temettü verimine ulaşmış oluyoruz. Bu ne demek oluyor? 5.7 yıl önce 128 lira para yatırdık bu hisseye ve 5.7 yıl boyunca 277 lira 92 kuruş temettü aldık toplamda. Bu temettüler bu yatırım tutarının 2.17 katı demek oluyor. Bakın tekrar etmek istiyorum. Sadece 5.7 yılda aldığımız sadece temettülerden bahsediyorum. Toplam yatırdığımız paranın 2.17 katı. Sadece temettülerle elde ettiğimiz kazanç bu. Aynı hesabı dolar cinsinden yapalım. Toplam temettümüz 9.41 dolarmış. Toplam yatırım tutarımız o zaman için 21.48 dolarmış. Bunu da buna böldüğümüz zaman %43.81 oranında bir toplam dolar bazında temettü verimi görüyoruz Tüpraş'ta. Peki hisse performansı neymiş? Hisse performansını da işin içine katmamız gerekiyor değil mi? Bu hesapların hepsi, özellikle üzerine basa basa söylüyorum, sadece temettü verimidir. Hisse performansına gelince de olayımız şu: Tüpraş 2 Ocak 2020 tarihinden 1 Ekim 2025 tarihine kadar %1385.64 artış göstermiş. Bu da yıllık olarak arkadaşlar %243 artışa tekabül ediyor. Bu artışa da dolar bazlı bakacak olursak %48 artışa tekabül ediyor. Bu da yıllık %8.45 oranında yapıyor. Şimdi yıllık %8.45 dolar bazlı artış bence çok güzel bir oran. Neden diyeceksiniz? Amerika'nın para birimi olduğu için orayla kıyaslayalım. Amerika'daki yıllık faiz oranlarına bakın. Amerika'daki yıllık enflasyona bakın. Bunun çok üzerinde bir getiri olduğunu siz de burada görmüş olacaksınız. Dolar bazlı hesapla, dolar bazlı hesapla diye çok ısrar eden bir arkadaş grubumuz var. Onlar için yaptım. Onlar da en azından bu videodan, bu bilgilerden faydalansınlar. İnşallah herkes için faydalı bir hesaplama olmuştur. Şimdi ikinci hissemize geçelim. İkinci hissemizde İşmen. İşmen'de de 2021 yılında 31 Mart 2021'de 0.85 lira net temettü almışız arkadaşlar. 2022'de 1.01 lira,
2023'te 1.91 lira net temettü almışız. Yalnız 2023'te güzel olan şey ne? Temmuz 2023'te %322.54 oranında bedelsiz vermiş İşmen bize. Yani bizim başlangıçtaki bir lotumuz bu sefer 4 küsür lot olmuş. Ben bunu 4 lot olarak geçirdim buraya. 2024 yılında 29 Mayıs tarihinde 0.96 kuruş bir temettü dağıtıyor. Yine 2025 yılında 28 Mart tarihinde 4 lira 81 kuruş gibi güzel bir temettü veriyor İşmen. Hemen İşmen'in temettü verimine geçelim. Yeni alım yapmış bir kişinin temettü verimi ne oluyor? Ona bakalım öncelikle. Son temettüden 2 gün önce alım yapmış olsun. Son temettüden 2 gün önceki kapanış fiyatımız 41 lira 74 kuruşmuş. Son aldığımız temettü 4 lira 81 kuruşmuş. 4 lira 81 kuruşu 41.74'e böldüğümüzde %11.53 gibi bir temettü verimi oluyor İşmen'i yeni alan bir kişinin. Peki 5.7 yıldır bunu taşıyan kişinin ne oluyor temettü verimi? Bakıyoruz hemen. Ortalama maliyetimiz 1.15 lira. 4.81 kuruş temettü almıştık. Neydi formülümüz? Aldığımız hisse başına temettüyü hisse başına ödenen fiyata bölüyorduk. 4.81'i bizim maliyetimiz olan 1.15'e böldüğümüz zaman tam tamına son temettüye göre %418 temettü verimine ulaşmış oluyor 5.7 yıldır bu hisseyi taşıyan kişi. Toplam temettü verimine bakalım, kümülatife bakalım. Formül yine toplam temettü bölü toplam yatırımdı. Çok basit bir formül. Toplam aldığımız temettü 28 lira 29 kuruş. Bizim toplam yatırdığımız para yani o günün bölünmemiş fiyatı 4.58 liraymış. 28.29 lirayı 4.58 liraya böldüğümüz zaman %617 gibi çok güzel bir değer ortaya çıkıyor. Yani yatırılan toplam paranın %617'si kadar temettü elde edilmiş sadece ve bu elde ettiğimiz temettüler de bugüne kadar yatırdığımız toplam tutarın 6.17 katı arkadaşlar. Yani sadece aldığı temettü toplam yatırımının 6.17 katı. Hisse performansı bu işin içinde yok. Tekrar söylüyorum. Sadece temettü performansı. Yani 4.58 lira para yatırmış. 28.29 lira sadece temettü almış hisse performansı hariç. Bu da yatırdığı paranın 6.17 katı. Sadece temettü. Peki bunu yine dolar cinsinden yapalım. Toplam temettümüz 0.96 dolar. Toplam yatırdığımız tutar o zaman için 0.77 dolarmış. Kümülatif yani toplam dolar cinsinden temettü verimimiz de %124.6 çıkmış İşmen'de. Hissenin kendi performansında bu işin içine eklediğimiz zaman neler olabileceğini, neler olduğunu siz kendiniz de düşünebilirsiniz. Hissenin TL bazlı performansı 5.7 yılda %6.142 arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız %6.142. Hissenin kendi performansı dolar bazlı olarak da %773.94. Hissenin yıllık performansı %1000.77'ye tekabül ediyor. Hissenin dolar olarak da yıllık performansı %135.77'ye, dolar bazlı aylık performansı da %11.31'e tekabül ediyor ki gerçekten müthiş ötesi bir rakam. İşmen gerçekten 5.7 yıllık bir temettü yatırımcısına çok güzel paralar kazandırmış gözüküyor. Aynı şekilde çok güzel temettüler de vermiş gözüküyor. Geçelim 3. hissemize. 3. hissemizde Aksa. Aksa'da da 2021 yılında 13 Nisan'da 0.73 kuruş net temettü almışız. 21 Nisan 2022'de 1.66 kuruş net temettü almışız. 2023 yılının 11 Nisan'ında 2.16 kuruş net temettü almışız. 2024 yılının 3 Nisan'ında 4.5 lira net temettü almışız. Fakat 2024 yılının Temmuz ayının 24'ünde %1100 gibi bir bedelsiz bölünme yaşamış Aksa. Bizim bir lotumuza 11 tane lot bedava vermiş ve bizim hissemiz 12 adet olmuş artık. Bundan sonraki aldığımız her temettüyü 1 ile değil de 12 ile çarpacağız. Çünkü lot başına aldığımız temettü ve bizim lot sayımız çarpılarak toplam temettü alacağımızı buluyorduk. 2025 yılına gelince de 0.40 kuruş gibi bir temettü dağıtmış Aksa. Hemen geçelim temettü verimine. Yeni alım yapmış bir kişi olsaydı, son temettüden 2 gün önce alım yapmış olsaydı temettü dağıtımından 2 gün önceki kapanış fiyatı 9 lira 74 kuruşmuş arkadaşlar. 0.40 kuruş gibi bir temettü alımımız var. Bunları oranladığımız zaman 2 gün önce temettü için Aksa almış bir kişinin temettü verimi %4.18 oluyor. 5.7 yıl önce alım yapmış ve başka hiçbir şey yapmamış arkadaşımızın temettü verimi nedir? 1.14 lira bizim lot başına maliyetimiz, ortalama maliyetimiz. 0.40 kuruşta temettü aldık biliyorsunuz. Bunu 1.14'e böldüğümüz zaman %35.70
%78 gibi son temettüye göre gayet güzel bir temettü verimi ortaya çıkıyor. Toplam temettü verimimize bakalım. 14 lira 79 kuruş toplam temettü almışız ve hisseyi aldığımız günde bölünmemiş fiyatımız yani yatırdığımız tutar 13.67 TL'ymiş. Bu 14.79'u 13.67'ye böldüğümüz zaman %108 gibi bir oran yapıyor arkadaşlar toplamda. Yani yatırılan paranın %108'i kadar temettü elde edilmiş. Yani 13 lira 67 kuruş toplam para yatırmış. 5.7 yıl önce bu hisseyi alan kişi 14.79 TL temettü almış. Bu temettüler yatırımın 1.08 katı olmuş. Yani sadece aldığı temettü ile bile yatırdığı parayı maliyeti üstüne geçmiş. Öyle diyebiliriz çok kabaca. Yine dolar bazında aynı şekilde inceleyelim. Toplam aldığımız temettü 0.67 dolarmış. Toplam yatırdığımız para da 2.29 dolarmış o zaman için. Bunu hesapladığımız zaman da %29.25 gibi dolar bazında bir temettü verimine toplamda kümülatifte %29.25 gibi bir temettü verimine ulaşmış oluyor. 5.7 yıl önce bu hisseyi sadece bir lot alıp o günden bugüne hiçbir şey yapmayan arkadaş. Hemen Aksa'nın hisse performansına bakalım. Aksa'nın TL bazlı hisse performansı 5.7 yılda %2346. Bu da yıllık olarak %411'e tekabül ediyor. Dolar bazlı performansına baktığımızda da %285.71, yıllık olarak %23.8, aylık olarak da %1.98'e tekabül ediyor. Bence 5.7 yıllık bir yatırım için gayet güzel oranlar şu ana kadar size bahsetmiş olduğum oranlar. Geçelim diğer hissemize. Diğer hissemizde Ege Profil. Ege Profil'de de 18-10-2021'de 0.37 kuruş nakit temettü almışız. 2022 yılına geldiğimizde ise 21 Haziran 2022'de net 0.67 kuruş temettü dağıtmış. 2023 yılında 3 tane temettü vermiş. 4. ay, 7. ay, 9. ay olmak üzere. Bunlar da 2.66 lira, 1.75 lira ve 1.43 lira. 2024'e geldiğimizde bu sefer 4 defa temettü vermiş arkadaşlar. 1. ayda, 3. ayda, 6. ayda ve 8. ayda. 1. ayda verdiği temettü 0.82 kuruşmuş. 3. ayda verdiği temettü 4.79 liraymış. 6. ayda verdiği temettü 3.05 kuruşmuş. 8. ayda verdiği temettü de 3.05 kuruşmuş. 2025 yılına geldiğimizde bu sefer 2 kez temettü dağıtmış. İkisinin de rakamları aynı. Biri 5. ayda, biri 11. ayda. Daha doğrusu bunu daha verecek. Henüz vermedi ama ben vermiş olarak hesapladım burada. Onun bilgisini vermek istiyorum. Onu zaten burada size anlatacağım. 2 tane temettü verecek. 0.42 kuruş gibi 2 adet temettü almış olacaksınız. Fakat buradaki olayımız ne? Yine 14 Ocak 2025 tarihinde %573 bedelsiz bölünmesi. Yani bizim bir hissemiz bugüne kadarki bir hissemiz 14 Ocak 2025 tarihinde toplam 6.73 hissemiz oldu ama ben onu yine 6'ya yuvarladım. Bundan sonraki temettüler hep 6 hisseyle çarpılacak arkadaşlar. Yeni alım yapmış bir kişinin temettü verimi ne oluyor demişiz. Son temettüden 2 gün önce alım yapmış olsun. Tabi burada 11. aya da gelmediğimiz için ben kafamdan bir ortalama fiyat belirledim. 2 temettü içinde 23,5 gibi bir rakam olsun diye düşündüm. İkisinin ortalaması 0.85 lirada toplam temettü almış olacağız. Bu rakamları oranladığımız zaman da hisseye 2 gün önce giren birinin son temettü verimi %3.61 oluyor. 5.7 yıldır bu hisseyi taşıyanın temettü verimidir nedir? Son temettüye göre olan verimi nedir? Onu da hesaplayalım. Bizim 0.85 liraydı son aldığımız temettü toplamı. 2.03 liraydı bizim ortalama maliyetimiz ve bu da %41.87 son temettüye göre bize verim getirmiş oldu. Toplam temettü veriminize bakalım arkadaşlar. 22 lira 54 kuruş toplam temettü almışız. 12 lira 17 kuruş bizim ilk anda aldığımız yatırdığımız değer para yani bölünmemiş rakamı hissenin. Bunu oranladığımızda toplam %185.2 oranında temettü verimine ulaşıyoruz. Yani 12 lira 17 kuruş para yatırmışız. 5.7 yıl önce bu süreçte 22.54 kuruş temettü almışız. Bu temettüler yatırım tutarının 1.8 katı. Bakın yine sadece temettüden bahsediyorum. Sadece aldığımız temettü yatırdığımız paranın 1.8 katı. Aynı hesabı dolar cinsinden yapalım. 0.82 dolarmış bizim aldığımız toplam temettü. Toplam yatırdığımız değer o zaman için 2.04 dolara tekabül ediyormuş ve toplamda dolar cinsinden temettü verimi
verimimizde bu iki rakamı oranladığımız zaman %40.19'a tekabül ediyormuş arkadaşlar dolar bazında. Hisse performansına bakalım. 5.7 yıllık hisse performansı TL bazlı olarak %1919,58, yıllıkta %159.96'ya tekabül ediyor. Dolar bazlı olarak baktığımız zaman hisse performansına %187,5 gibi bir artış var. Yıllık %32.89 yapar. Aylıkta %2.74 gibi bir rakama tekabül ediyor. Geçelim son hissemiz olan Doğuş Otomotiv'e. Doğuş Otomotiv biliyorsunuz 2021 yılında 2 tane temettü verdi. 4. ve 7. aylarda. İkisinin de net temettü rakamı aynıydı. 1.15 kuruş. 2022 yılında da 2 temettü verdi arkadaşlar. 4. ayda verdiği temettü 5 lira 11 kuruşken 11. ayda verdiği temettü 3 lira 68 kuruştu. 2023 yılında bu sefer 3 kere temettü verdi. 6 Nisan'da 8.18 kuruş, 24 Ağustos'ta 10.22 kuruş, 24 Kasım'da da 5.11 kuruş hisse başına temettü dağıtmış oldu. 2024 yılına geldiğimizde 2 temettü verdi. 19 Nisan'da 36 lira 81 kuruş net temettü, 2 Eylül'de de yine 9 lira net temettü verdi arkadaşlar. Ve 2025 yılında bu sefer tek temettü dağıttı. 20 Mayıs 2025'te ve 23 lira 18 kuruş net temettü dağıtarak 2025 yılında şu an için böyle devam ediyor. Doğuş Otomotiv'de herhangi bir bedelli bedelsiz olayı yok. Gördüğünüz gibi temettü verimini hesaplamaya geçtiğimiz zaman da yeni alım yapmış bir kişinin yine son temettüden 2 gün önce alım yaptığını farz edelim. O günkü kapanış fiyatı 196 liraymış. Orana böldüğümüz zaman yani 23.18 lira temettüyle bunu oranladığımız zaman %11.82 temettü verimi oluyor yeni alım yapmış bir kişinin. 5.7 yıldır bu hisseyi taşıyanın temettü verimi ise tam tamına %242 oluyor son temettüye göre. Toplam temettülere göre verime bakalım arkadaşlar. Buna baktığımız zaman da 104.51 lira toplam temettü almışız. Hissenin aldığımız günkü bölünmemiş rakamı 9.56 kuruşmuş. Bunu oranladığımız zaman %1093,20 gibi inanılmaz bir toplam temettü verimi karşımıza çıkıyor. Yani 9.56 ile yatırıp bir lot hisse almışız. 5.7 yıl boyunca hiçbir şey yapmamadan 104 lira 51 kuruş temettü almışız. Sadece aldığımız bu temettüler toplam yatırdığımız paranın 10.9 katı. Bakın tekrar söylüyorum, sadece yatırdığımız temettüler diyorum. Hissenin genel performansından bahsetmiyorum. Hemen dolar cinsinden yapalım bu hesabı. 3.80 dolarmış toplam aldığımız temettü. Toplam yatırdığımız tutar 1.60 dolarmış. Oranladığımız zaman da %237,5 gibi dolar bazında da toplam temettü verimi görüyorsunuz arkadaşlar. Peki Doğuş Oto'nun performansı ne? 5.7 yıllık Doğuş Oto'nun TL bazlı performansı %3389,27, yıllık olarak da %282,43'e tekabül ediyor. 5.7 yıllık Doğuş Otomotiv'in dolar bazlı performansı ise %391,86 yapıyor. Yıllıkta %32,65, aylıkta da %2,72 yapıyor 1 Ekim 2025 tarihine göre. Evet arkadaşlar, hepinizin gördüğü üzere %1093, %400, %40, %50, %100 temettü verimine ulaşmanın yolu yine uzun vadeden geçiyor. Bu örneklerde kesinlikle aylık alım yapmadık vesaire yapmadık. Hep bir lotla başladık. İşte bedelsizleri ekledik. Tüm yaptığımız şey buydu. Buna rağmen dahi her hissede toplam yatırımımızın çok fazlasıyla üzerinde sadece temettü verimimiz oldu. Aldığımız temettü rakamı toplam yatırımımızın çok çok üzerinde olduğu bu 5 örnekte ve büyük ihtimalle de böyle olmaya devam edecek. Bunun 5.7 yıl değil de 10 yıl, 15 yıllık olduğunu düşününce işin nelere gidebileceğini, bileşik getirinin nelere kadir olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Temettü verimini de doğru hesaplamanın yolu budur arkadaşlar. Yine şöyle çok küçük bir örnek vereyim. 5 yıl önce siz 40 liradan bir hisse almış olun ve bugün itibariyle aynı hisseyi ben 100 liradan almış olayım. Bugün itibariyle bu hisse 10 lira temettü dağıtmış olsun. Benim alacağım temettü verimi %10'dur. Sizin alacağınız temettü verimi maliyetiniz 40 lira olduğu için %25 olacaktır arkadaşlar. Sizin maliyetinizle benim maliyetim bir değildir. Siz hisse başına 40 TL ödeyip 10 lira temettü alırken ben hisse başına 100 lira ödeyip 10 lira temettü almış olacağım. İşte aradaki gerçek fark budur. Bu videoda temettü verimlerini ayrı hesapladım. Hisse performanslarını da ayrı hesapladım dikkat ettiyseniz. Hisse performansı ve temettü performanslarının ikisini toplamadım.
Özellikle yapmadım bunu. Konumuz temettü verimi olduğu için. Bu verimlerin, bu hisse performanslarının bu videodaki gibi 5,7 yıl değil de 10 yıl, 15 yıl olduğunu düşünürseniz eğer temettü yatırımcılığının bileşik getirinin gücünü gerçekten çok iyi anlayıp kendinize kabul ettirebilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda temettü verimini az bulan arkadaşlarımız için %5, %7, %10 temettüden ne olur diyenler için farklı bir bakış açısı yaratıp onların yeniden düşünmelerini sağlayabilmişimdir diye düşünüyorum. Ya da sadece temettü verimine bakıp, temettü verim listesine bakıp, temettü şampiyonlar listesine bakıp bu çok temettü vermiş, temettü verimi yüksekmiş deyip kendilerine o listeden portföy yapan arkadaşlar için de tamamen yeni bir bakış açısı yaratmışımdır diye düşünüyorum. İnşallah yararlı ve değerli bir video olmuştur. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.